Hepinize merhaba arkadaşlar. Cahil Mühendis kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi markasının Amazfit GTR modeli akıllı saatinin kutu açılışını ve ilk bakışını atacağız. İncelemesini yapacağız. Gördüğünüz gibi kutusu simsiyah. Şöyle simsiyah, beyaz çizgiler, beyaz tasarım var. Gerçekten güzel görünüyor. Kutunun üzerindeki yazılara bakarsak AMOLED ekran var diyor. Uzun süreli batarya, kalp ritmi ölçer. 50 metreye kadar suya dayanıklı. Çoklu spor modunu destekliyormuş. Ve akıllı telefonlardaki bildirimleri gösterebiliyor. Burada GPS alakalı bir logo var. Üstte orijinalini gösteren bir etiket var. Xiaomi diyoruz ama Xiaomi ismi geçmiyor. Gördüğünüz gibi Huami diye bir marka geçiyor. Huami de Xiaomi ürettirdiği bir marka diye geçiyor. İnternetten araştırdım. Amazfit GTR modeli. Biz bu modeli hepsi buradan 800-900 lira arası bir fiyatta aldık. Android 5.0 ve üstünü, iOS 10 üstünü destekliyormuş. Bluetooth ile çalışıyor ve benzeri şeyler var burada. Şurada gördüğünüz gibi 2019 yılında üretilmiş diyor. Kutumuzu açmaya geçelim. Şöyle direkt şuradan açalım. Durun bir dakika. Şurada logo görünüyor gördüğünüz gibi. Şöyle ışığa göre değişen. Evet. Saatimiz bu şekilde. Şu anlık tasarımı çok güzel görünüyor. Şöyle çıkartalım buradan. Saatimiz bu şekilde. Saatimizi şöyle kenara indirelim. Şu kutuları da şöyle kenara indirelim. Şöyle kutunun içinde başka bir şey var mı onlara bakacağız. Şuradan kullanım kılavuzu ve garanti belgesi falan var. Ondan sonra şunun içerisinde bir şeyler var. Nasıl açılıyor? Şöyle. Şuradan direkt çekip açılabiliyor. Bakalım. Şurada şarj kablosu ve bilgisayar bağlantı kablosu var büyük ihtimal. Ya direkt şarj kablosu var buradan. Şöyle bu şekilde oturtarak şarj edebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Kablo uzunluğuna bir bakalım. Size nasıl göstereceğim bilemiyorum da hani bayağı uzun. Ya 1 metre olmasa da 1 metre yakın vardır. Saatimize şu şekilde direkt takabiliyorsunuz şöyle arkasına. Şu tersine. Şöyle direkt tek taraflı oturması gerekiyor. Eğer şöyle ters takmaya kalkarsanız itiyor. Böyle mıknatıs var herhalde, itiyor. Şöyle takmanız gerekiyor. Taktığınız gibi de iyi bir şekilde tutuyor gördüğünüz gibi. Düşmez. Kablomuzu da şöyle kenara alalım. Şunları da kenara alalım. Kutumuzda başka bir şey daha vardı. Onu da alalım. Kalınca bir kullanma kılavuzu. Bunu mutlaka okuyoruz. O mutlaka ben okudum şeyden önce. Siz şey yaparsınız sonra. Şu gereksiz şeyleri, ıvır zıvır şeyleri şöyle alalım. Şöyle aşağıya itelim. Saatimizi alalım. Saatimiz bu şekilde. Görüyorsunuz. Şimdi ilk açılışını yapalım. Şimdi açılışta hangi tuştan açacağız diye soracak olursanız şurada kırmızı bir görüyor musunuz? Kırmızı ekranda görünüyor bilmiyorum da şu kırmızı etrafı çeviri olan tuşa şöyle basılı tutuyorsunuz. Şöyle yazı geliyor. Şu an ilk gördüğüm gerçekten çözünürlüğü çok iyi görünüyor. Açıldığı gibi şöyle bir barkod kod var. Bu barkod kodu telefonunuza okutup uygulamasını yüklemek zorundasınız. Evet arkadaşlar, QR kodu okutunca QR kodu okutunca şöyle gördüğünüz gibi boş bir sayfaya atıyor. Bunun şeyine baktık da neden böyle yaptığına. Şöyle kendi kitapçığını daha yeni ben fırlatmıştım. Fırlatmamak gerekiyormuş demek ki. Şöyle bir QR kod var. Şunu okutunca uygulamaya direkt gidebiliyoruz. Şeyden gitmiyor. Sizde de olabilir. Dikkatli olun. Şöyle. Gördüğünüz gibi uygulamaya direkt gitti. Eğer sizde saatin üzerindeki QR kod uygulamaya direkt götürmüyorsa buradan kitapçığın içerisindekini okutabilirsiniz veya direkt
Google Play'e girip Amazfit yazabilirsiniz. Bu uygulamayı indirebilirsiniz. Şimdi uygulamamız insin. Saatimizi ekleyelim. Evet arkadaşlar, uygulamamız yüklendi. Uygulamamızı açalım. Açalım. Hesap oluşturmamızı istiyor. Şimdi hesap oluştur diyelim. Bu bilgileri dolduktan sonra tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, uygulamaya e-postadan ve şifremizi girerek giriş yaptık. Şimdi buradan bizden bilgilerimizi isteyecek. Cinsiyetimizi, işte doğum tarihi, boy, kilo, etkinlik ve benzeri şeyleri gireceğiz. Burayı da hızlıca yapalım. Evet arkadaşlar, bilgilerimizi girdikten sonra buradan direkt saat eklemek için şu artı tuşuna basıyoruz. Saat tuşuna geliyoruz. Evet. Bluetooth'unuzu ve GPS'inizi kullanmamız gerekiyor diyor. İzinler istiyor. Konum izni istiyor. Konum izni verdik. Tekrar saate basıyoruz. Buradan modelimizi seçiyoruz. Amazfit GTR modeli. İzin ver diyelim. Bluetooth iznini de veriyoruz. Evet arkadaşlar. QR kod demek ki şey içinmiş. Uygulamayı indirmek için değilmiş. Ben de diyorum neden şey olmuyor. QR kodu burada okutmamız gerekiyor. Şöyle QR kodu okuttuk. Eşleştiriyor şu anda. Saatimize geldi. Tamam, eşleştiriliyor şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi saatimiz geldi. İlk bakış olarak gerçekten ekranı çok güzel, çok net görünüyor. Önceki kullandığım akıllı saatlerime göre gerçekten çok daha fazla net. Yani şu şekilde bile kullanılır. Ve bu şekilde de insanlar akıllı saat mi yoksa normal saat mi, yani zor anlayamazlar. Şu an GPS'e bağlanıyor. Büyük ihtimal güncellemeler falan yapacak saatler için. Telefondan bilgileri çekecek. Burada şu herhalde şarjını gösteriyor. Burada bütün ayarlar var, şeyler var. Evet arkadaşlar, ilk bakış olarak bu kadar bence yeterli. Kutusunu açtık ve ilk bakışını yaptık. İnceleme videosu da eğer isterseniz altta belirtin. İnceleme videosu da gelecek. Biz de ilk açtık. Şu an sizinle beraber ilk kez açtım ben. Biraz kullandıktan sonra, biraz tecrübe edindikten sonra çok daha iyi bir inceleme videosu çıkarmayı düşünüyorum. Herhalde bu biraz daha uzun sürecek. Siz de ilk aldığınızda büyük ihtimal böyle uzun sürer. İnternete baktığıma göre uzun sürüyormuş ilk saati aldığınızda. Şu an bütün güncellemeleri telefondan çekiyor saat. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşça kalın. Control.